Romantizm, 18. yüzyılın sonlarında başlayan ve 19. yüzyılın ortalarına kadar süren sanat, edebiyat, müzik ve felsefe alanlarında derin izler bırakmış bir akımdır. Bu dönemde yalnızca sanat ve edebiyatla sınırlı kalmayıp siyaset ve toplumsal düşüncelerde de büyük etkiler yaratmıştır. Romantizmin kökeni Fransızların, Romalıların edebiyatından esinlenerek romans kelimesini kullanmalarıyla başlamıştır. Bu akım, modern insanın hem iç dünyasına hem de özgürlük arayışına güçlü bir cevap vermiştir. Romantik eserlerde en belirgin temalar doğa, duygular, kahramanlık, hayal gücü ve bireysel özgürlüktür. Romantizm, insanların günlük yaşamın ve toplumun katı kurallarından kaçış arayışını temsil eder. Bu dönemin sanatçıları içsel dünyalarını ve hayal güçlerini özgürce ifade etmek için romantizmi bir araç olarak kullanmışlardır. Doğa, romantik eserlerde önemli bir rol oynar ve çoğu zaman insan ruhunun yansıması olarak kabul edilir. Doğanın yüceltilmesi ve insanla iç içe gösterilmesi romantik sanatın temel özelliklerinden biridir. Romantizm, aynı zamanda gerçekçiliğe karşı bir tepki olarak doğmuştur. Sanayi devrimiyle hızla değişen toplum, mekanikleşen hayat ve insanların duygusal dünyasındaki boşluk romantik sanatçılar tarafından eleştirilmiştir. Gerçekçiliğin katı ve soğuk yapısına karşın romantizm duyguları ön plana çıkararak bireyin iç dünyasını ve hayal gücünü yüceltmiştir. Romantikler sanat yoluyla duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan yaratmışlardır. Romantizm sadece sanat ve edebiyatla sınırlı kalmamış, aynı zamanda siyaset ve toplumsal düşünceler üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. Özellikle Fransız devrimi döneminde romantik düşünceler, özgürlük, eşitlik ve adalet arayışlarının temelini oluşturmuştur. Bu dönemde insan hakları için mücadele eden birçok kişi romantik fikirleri benimsemiş ve bu değerleri savunmuştur. Victor Hugo'nun Sefiller romanı, romantizmin özgürlük ve adalet arayışını en iyi şekilde yansıtan eserlerden biridir. Hugo bu eserinde toplumsal adaletsizliği ve insanların özgürlük mücadelesini destansı bir şekilde ele almıştır. Romantizm sadece Fransa'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olmuştur. İngiltere'de William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge gibi şairler, doğa ve maneviyat temalarını ön plana çıkaran romantik şiirler yazmışlardır. Bu şairler doğayı insan ruhunun bir yansıması olarak kabul etmiş ve insanın iç dünyasını keşfetme yolunda doğayla bütünleşmesini savunmuşlardır. Almanya'da ise Johann Wolfgang von Goethe ve Friedrich Schiller romantik akımın önemli temsilcilerinden olmuşlardır. Goethe'nin Genç Werther'in Acıları adlı eseri, romantizmin duygusal yoğunluğunu en iyi yansıtan romanlardan biridir. Bu eser, bireyin iç dünyasındaki karmaşayı ve tutkulu aşkı anlatarak romantizmin insana bakışını gözler önüne sermiştir. Romantizm, müzik dünyasında da büyük bir etki yaratmıştır. Ludwig van Beethoven, Franz Schubert ve Frédéric Chopin gibi besteciler, romantizmin duygusal yoğunluğunu müziklerinde ustalıkla yansıtmışlardır. Beethoven, müziğinde insanın içsel çatışmalarını, doğayı ve özgürlüğü işleyerek romantizmin ruhunu en iyi şekilde ifade eden bestecilerden biri olmuştur. Schubert ve Chopin ise özellikle piyano müziğinde melankoli, hüzün ve coşku gibi duyguları derinlemesine işlemişlerdir. Bu besteciler, romantik akımın müziğe kattığı lirik ve dramatik unsurlarla dinleyicileri derinden etkilemeyi başarmışlardır. Romantizm, edebiyat ve müzik dışında felsefede de önemli izler bırakmıştır. Romantik düşünürler, insanın doğuştan iyi olduğunu ve toplumun baskıları nedeniyle bu iyiliği kaybettiğini savunmuşlardır. Romantizm, bireyin içsel özgürlüğünü ve ahlaki değerlerini yeniden keşfetmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu düşünceler, daha sonraki toplumsal hareketler üzerinde derin etkiler yaratmış ve insan hakları mücadelesine zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak romantizm akımı sanat, edebiyat, müzik, siyaset ve toplumsal düşünceler üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Bu akım, duygusal yoğunluk, hayal gücü ve özgürlük gibi kavramlara vurgu yaparak insanların gerçekliğin sert yüzünden kaçmasına imkan tanımıştır. Romantizm, bireyin içsel dünyasını, duygularını ve hayal gücünü yüceltmiş, sanat yoluyla özgürlüğü savunan bir akım olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Günümüzde bile etkileri hissedilen bu akım, dünya kültür tarihinde kalıcı bir iz bırakmıştır.